Merhaba, ben psikolog Şahin Uçar. Bugün hipnoz yönteminin çocuklarda uygulanmasına dair bilgiler paylaşmak istiyorum. Çocuklarda hipnoz hangi konularda uygulanır? Çocuklarda hipnoz uygulamanın zararları var mıdır? Hangi yaşlardan itibaren çocuklara hipnoz uygulanabilir? Çocuklarda hipnoz kaç dakika sürer? Bunun gibi sorulara cevap vermek istiyorum. Çocuklarda hipnoz kolay bir şekilde uygulanabilir ve oldukça etkili ve yararlı sonuçlar da alınabilir. Çünkü çocuk ve ergenlerin hayal dünyasına erişmek çok daha kolaydır. Çocuklarda oyun oynar gibi yapılan çalışmalarda oldukça yararlı sonuçlar alınabilir. Çocuklarda hipnoz konusunu konuşurken hipnozun ne olup olmadığını öncelikle bilmenizi isterim. Hipnoz nedir, ne değildir başlıklı videomu YouTube sayfamdan izlemenizi öneriyorum. Çocuklarda hipnozun başarılı uygulamalarına ait gittikçe artan kaynaklar 1970'li yıllarda Gardner ve Olness'ın bilimsel yayınlarıyla ortaya çıkmaya başlamıştır. Aynı yıllarda yapılan araştırmalarda çocuklarda otohipnoza bağlı olarak ortaya çıkan klinik etkinlik ve psikofizyolojik değişimler hakkında bilgiler yer almaya başladı. Ayrıca kanser, hemofili ve astım gibi kronik hastalıklara yakalanmış çocuklar için hipnoz eğitiminin yararları kabul edildi. Bu konuda çok bilinen bir cümleyi ben de tekrarlamak istiyorum. Çocukların zihni boş bir kaset gibidir. Ne söylerseniz kaydeder. Bu deyişin de anlatmak istediği gibi çocuklar için güvendiği, inandığı kişilerin sözleri oldukça etkilidir. Bu nedenle anne babalar çocuklar için birer hipnoterapisttir. Yani anne babanın telkinleri çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilir. Bu nedenle diyorum ki çocuklar anne babalarının ürünleridir. Çocuklar anne babasının korku ve endişelerine sahip olur. Anne babalarının sevdiği ve sevmediği her şeyden doğrudan doğruya etkilenirler. Çocuklar ve de ergenler hipnoz olmaya yatkındır. Bu yatkınlığın önemli sebepleri şunlardır diyebilirim. Yetişkinler hipnoz ile ilgili ön yargılara sahipken çocukların bu ön yargıları bulunmaz. Muhtemelen ilk defa yaşadıkları ve hakkında olumlu olumsuz bilgi sahibi olmadıkları bir konudur. Ayrıca çocukların hipnoza yatkınlıkları yetişkinlere göre çok daha fazladır. Hipnoza yatkınlığın fazla olması hipnoterapi yöntemiyle birçok sorunun daha kısa sürede çözüme eriştirmemize destek olur. Çocuklar hipnoz sırasında eleştirel şekilde değerlendirmeyi çok az yaparlar. Bu nedenle hipnotik çalışmaların etkinliği daha hızlı ve etkindir. Dolayısıyla hipnoz daha kısa sürede daha çok problem konusunda gelişme görülmesini destekler. Hipnoz her yaştan bireye uygulanabilir. Ancak hipnoz sırasında sabit bir koltukta uzanmak söz konusu olduğu için çocukların ise uzun süre hareketsiz kalmaları gerektiğinden bu biraz sürece uyum sorunu yaratabilmektedir. Bu nedenle kesin bir yaş aralığı vermek istememekle birlikte 3-4 yaşından itibaren hipnotik uygulamalar yapılabilir diyebiliriz. Çocuklarda hipnoz uygulamaları yetişkinlerde olduğu gibi seans boyunca sürmeyebilir. Bu nedenle seans içinde kısa aralıklarla hipnoz başlayıp bitirilebilir. Eğer hipnoz nedir ne değildir başlıklı videomu da izlediyseniz artık biliyorsunuz ki hipnoz uygulanamayacak bir grup insan da var. Bunlar arasında zeka geriliği problemi yaşayan, işitme ve konuşma sorunları olan, Alzheimer, Parkinson gibi sorunları olan, psikotik bozukluklar gibi problemler konusunda uygulama yapamıyoruz. Çocuklarda hipnoz uygulamanın herhangi bir zararı bulunmaz. Ayrıca yetişkinlerde de hipnoz uygulamanın herhangi bir zararı veya sakıncası yoktur. Hipnozun yararlı olduğu konularda hipnoz uygulamak olumlu değişimler ve iyileşmeler yaratır. En uç noktada bunu şu cümleyle özetlemek istiyorum. Hipnoz zararlı değildir. En fazla size herhangi bir yararı olmayabilir diyorum. Tam tersine hipnoz herhangi bir ilaç veya benzeri bir uygulama olmadan uygulanan doğal bir yöntemdir ve kelimelerle başlar, kelimelerle biter. Çocukların sorunlarının kaynağı
çoğu zaman anne baba tutumlarıdır. Anne baba bu sorunların başlatıcısı, oluşturucusu ve sürdürücüsüdür. Bu nedenle anne babanın tavır ve davranışlarının gözden geçirilmesi de çok önemli hale gelmektedir. Çocuklarda korku, öfke ve suçluluk duyguları birçok problemin kaynağını oluşturur. Bu nedenle özellikle korku ve endişelerini yok etmek gerekir. Çocuklarda hipnozun kanıtlanmış herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Ancak alanında tecrübeli doktor veya klinik psikolog bir hipnoterapiste başvurulması önem taşır. Çocuklarda hipnoz uygulamasının bazı kısıtlılıkları da yok değildir. Örneğin daha çabuk sıkılma belirtileri gösterebilirler. Bu nedenle çocuklarla yapılan hipnotik seanslar biraz sohbet, biraz oyunlar oynanarak desteklenir. Kısa aralıklarla hipnoz başlayıp bitirilir. Çocuklarda hipnoz uygulamasının kaç dakika süreceğini biraz da çocuğun bu sürece uyum göstermesine bağlıdır diyebilirim. Uyum gösteren 5 yaşındaki çocukla daha nitelikli bir çalışma yapılabilirken, uyum göstermeyen yine 5 yaşındaki bir çocukla daha az nitelikli bir seans süreci olabilir. Burada seansın kaç dakika süreceğinden çok elde edilebilecek olumlu sonuçlara odaklanmak daha doğru olacaktır. Çocuklar sürekli hipnoz halindedir. Çocuklarda bilinçli zihin gelişimi tüm diğer gelişim alanlarında olduğu gibi yavaş yavaş gelişmektedir. Fiziksel ve ruhsal olgunluk gelişimi ile birlikte zihin gelişimi de ortaya çıkmaktadır. Bilinç dediğimiz analiz eden, sorgulayan, mantıklı ve rasyonel düşünme yaşla birlikte ortaya çıkmaktadır. Yaşamın ilk yıllarında ise bilinç dışı zihin gelişimi aktif ve dominant durumdadır. Diğer bir deyişle zaten hipnotik telkinlerin etkisi altındadır. Zaten sürekli hipnoz halindedir. Bu dönemde çocuğun güvendiği, inandığı anne babası, öğretmeni ve diğer aile yakınlarının sözleri sorgulanmaksızın kabul edilir ve uygulanır. Çocuklar hali hazırda zaten hipnozdadır. Çocukların yaşadığı sorunlar anne babasının tutum ve davranışları konusunda da bilgiler verir. Çocuklar anne babalarının ürünleridir. Çocukların güvendiği, inandığı öğretmen, anne baba ve diğer büyüklerin sözleri birer telkin işlevi görür. Bilince ait özellikler olan muhakeme etmek, analiz etmek, sorgulamak, çıkarımda bulunmak gibi özellikler zamanla geliştiğinden çocuklar önemli oranda bilinç dışı olarak hareket eder. Doğal olarak hipnotik trans halindedir. Çocuğun güvendiği, inandığı insanların her cümlesi birer telkin işlevi görür. Çocuk inanır ve uygular. Uyanık halde ama telkin alabilir. Diğer bir deyişle hipnoz halindedir. Dolayısıyla hemen her tutum ve davranışları bilinç dışının kontrolündedir. Hipnoz ile çocukların yaşadığı sorunları da ortadan kaldırmak mümkündür. Aklıma gelen bazı sorun başlıklarından bahsetmek istiyorum. Örneğin alt ıslatma, enürezis nocturna, yani çocukların gece gündüz altına işemeleri durumu. Dışkı kaçırma, yani çocukların gece veya gündüz büyük tuvaletini kaçırmaları. Çocuklarda görülen korkular, karanlık, yalnızlık, cin korkusu, hayalet korkusu, köpek korkusu, okul korkusu ve daha diğer bahsedebileceğimiz korkular. Bazı davranış bozuklukları, vurma, itme, huysuzluk, sürekli sebepsiz ağlamalar, bunun gibi. Eğitim ve öğrenme sorunları, yani kreş ve anaokuluna uyum sorunları, ders çalışmama, çalışma isteksizliği, ödev yapmama, dikkat dağınıklığı, motivasyon eksikliği, konsantrasyon güçlüğü, başarısızlık korkusu, okula başlamak istememe gibi sorunlar. Veya uyum sorunları, okula uyumsuzluk, sınıfa uyumsuzluk, arkadaşlarıyla uyumsuzluk gibi sorunlar. Kardeş kıskançlığı ya da yeme içme ile ilgili sorunlar. Az yeme, çok yeme, yemek yemek istememe, yemek seçme ve dahası. Uyku sorunları, zamanında uyuyamama, uyanamama gibi uyku sorunları. Parmak emme, yani belli bir yaşta olmasına rağmen parmak emme durumlarında da uygulanabilir. Tırnak yeme durumlarında da aynı şekilde hipnoz uygulanabilir.
Tikler, çocukların tedirginlik ve kaygı durumlarında ortaya çıkan tik gibi sorunlarda da uygulanabilir. Hipnoz uygulamasının bilimsel bir yöntem olduğu, her geçen gün yeni araştırmalar ve uygulanan çalışmalar ile geliştirildiği unutulmamalıdır. Ve son olarak diyorum ki, çocuk olsun, yetişkin olsun. Dünyayı algılayış biçimimiz, olaylara ve durumlara verdiğimiz anlam yoluyla dünya cennete de cehenneme de dönüşebilir. Bu nedenle sen değişirsen dünya değişir. Bugün bundan sonraki yaşamınızın ilk günü.